Evet, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Çok uzun zaman oldu biliyorum. Ben Ahmet Gökaltay. Unutmuşsunuzdur diye kendimi tekrar tanıtayım dedim. Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sizleri, seni daha doğrusu yani birebir konuşuyormuş gibi şey yaparsam çok özledim. Bu videoyu çekme amacım da aslında böyle hiç plan yoktu, yani video çekmekle ilgili bir yapayım dedim. Belki neler yaşadığımı biliyorsunuzdur ya da biliyorsundur. Ne olduğunu biliyorsundur, beni takip ediyorsundur fakat uzun zamandır sadece haber alamıyorsundur. Evet, bu oyunculuk muhabbetleri uzun zamandır olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden olmuyor? İşte pandemi ile birlikte zaten sektör iyice şeye gitti, daralmaya gitti. Pandeminin getirdiği ekonomik çöküşlerin sebebiyle birlikte de oyuncuların kazançları iyice dibe vurmaya başladı. Ve artık hani kim ne kazanıyor ya da kim ne kazanamıyor, kim parasını ne zaman alıyor ya da alamıyor. Bunlar hep bir belirsizlik ve bu belirsizlikler içerisinde piyasadaki fazla olan oyuncu sayısının, halihazırda çok fazla olan oyuncu sayısının daha da kötüye gidip oyunculuk hakkında iş bulamaması ve bu durumda artık çok daha kötü koşullar altında çalışmak zorunda kalman sebebiyle ben de uzun zamandır kendime oyunculuk piyasasında bir iş bulamıyorum. İkinci işim olan videographerlık işinde bana çok iyi bir teklif geldi İzmir'den. Bundan yaklaşık bir sene önce kadar ben İzmir'e taşındım ve şu an bu videoyu da İzmir'deki evimden çekiyorum. İzmir'de uluslararası bir şirkette çalışıyorum videografer olarak ve bizim yaptığımız işte yazılım ve yayıncılık işiyle ilgili televizyon kanallarına ve birçok firmaya hizmet veriyoruz. Ben de bu firmanın videograferi olarak çalışıyorum. Yani firma içi videolar, firma dışı videolar, müşterilerden gelen videolar, video hep bu videolarla uğraşıyorum sürekli. Bu kadar çok videoyla uğraşınca insan bir süre sonra artık meslek hastalığı mıdır nedir? Bir uğraşası gelmiyor gibi hissediyor ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Bu arada bu videoyu da yeni aldığım kamerayla çekiyorum. Merak edenler vardır belki diye söylüyorum. Fujifilm X-S10. Gerçekten çok iyi bir kamera. Yani çoklu kullanımda hem fotoğraf hem videoda çok iyi bir kamera. Bir profesyonel olarak bunu tavsiye ediyorum eğer kamera almak isteyenler varsa. Evet, bir senedir İzmir'deyim. Oyunculuk işlerinde de çok uzun zamandır takip edemiyorum. Takip edemiyorum derken oyunculuk piyasasını tabii ki takip ediyorum fakat iş kovalamıyorum. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi maddi anlamda, biraz önce bahsettiğim gibi. İkincisi kendim hayatımda bazı değişimler yapmak istediğime karar verdim. Bunlar nedir? En başta kilo vermek. Belki görüyorsunuzdur şu an karşınızda biraz zayıflamış gibi duruyorum. Geçen sene 10 Kasım'da diyete başladım ve sporsuz olarak 3 ayda 10 kilo verdim. Evet. Fakat görünüşümle ilgili daha bir değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Bunu en başta saç ekleyebiliriz belki de. Ama görünüşümü değiştirmemin sebebi hem oyunculuk piyasasına farklı yeni bir görünüşle atılmak. Yani normal yaşantımda, sosyal yaşantımdaki görünüşümü değiştirmek olabilir. Bilmiyorum. Bir değişiklik iyi gelir diye düşündüm. Sen ne düşünüyorsun? Bununla ilgili eğer aşağı yorum yazarsan sevinirim. Artık arada da olsa böyle ufak tefek oyunculuk hikayeleri belki kovalayabilirim. Eskiden olduğu gibi. Bu sefer ama şartlar çok net belirgin olduğu müddetçe, mesela atıyorum çekim zamanı hafta sonuna denk gelir, parası iyi olur ve ben giderim gibi şeyler. Çünkü gerçekten çok komik fiyatlar teklif edildi bu süreç içerisinde. Kendi kendinize sorarsınız, acaba kağıt toplayıcılar günde bu kadar az para kazanıyor mudur diye. Gerçekten çok acınası durumda oyunculuk piyasası. Buna bir tek ben değil, çevremdeki oyuncu arkadaşlarım da aynı şekilde söylüyorlar. Hatta tiyatro ile kamera önü oyunculuğun arasında kazanç anlamında çok az bir fark kaldı diyebilirim. Gene kamera önü oyunculuk tabii bir tık önde. O da bir zahmet olsun değil mi? Benim adıma gelecek olacak en büyük nedeni maddi nedenler arkadaşlar. Biliyorsunuz çok zor zamanlardan geçiyoruz ülke olarak. Sadece ülke olarak değil, dünya olarak da çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ve bu zor zamanları da sağlığımız açısından güçlü bir şekilde atlatmak durumundayız. Sağlık dedim, bir de pandemi var zaten. Onu sormayın gitsin. 3 tane aşı vuruldum. Normalde aşıya karşı bir adamdım ben. Ama işte benim akciğer sağlığında sıkıntı olduğu için 3 aşıyı vurulmak durumunda kaldım. Biraz İstanbul'dan İzmir'e gidecekler için ne farklar görecekler onu biraz söylemek istiyorum. Çünkü ben zamanında İzmir'e gitmeden önce, teklif gelmeden önce, daha doğrusu teklif geldikten sonra araştırdım bayağı bir. İstanbul'dan İzmir'e göçünce ne oluyor? Nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz? Bir kere en başta şunu söyleyebilirim. İstanbul'dan İzmir'e göçünce hayatımdaki stres oranı %50 azaldı. Hayatımdaki yeşillik
ormanlık alan oranı da %50 arttı. Tabii ki denize girme çıkma muhabbetleri var fakat ben ilk geldiğim sene denize girip bir şey yapamadım. Denize girmek için gitmek istediğin yerler arasında belirli bir kilometre farkı var ve bu da 1 saat sürüyor ve özel aracın olmadan güzel koylara gidemiyorsun. Toplu taşıma araçlarıyla belli koylara gidebiliyorsun fakat oradaki sağlık koşulları da hiç seni tatmin etmiyor. Tecrübe etmiş olan insanlardan duyduğum şeyler beni açıkçası o taraflardan tamamıyla itti. Peki İzmir'deki çalışma ortamı nasıl? Aslında bu tabii ki yani şeye göre değişir, şirketine göre değişir ama benim şu an bulunduğum çalışma ortamım çok rahat bana göre. Fikirlerime çok değer veriyorlar. Yapmak istediğim şeyleri can kulağıyla dinliyorlar. Çok fazla sosyal aktivite yapıyorlar. Personeli bir takım halinde, yani personel demeyeyim de emek veren insanları diyeyim, bir takım halinde çalıştırabilmek adına, bir takım halinde harekete geçirebilmek adına çok fazla efor sarf ediyor şirket. Benim açımdan muazzam bir şirket. İdealleri ve hedefleri de benimle örtüşen bir şirket. Sonuçta kocaman bir yeşil stüdyo var içeride. O beni benden alıyor. Oyunculuğumu da şirket içerisinde bazen gösterebiliyorum. İç yapımlarda çektiğimiz işlerde ben oynuyorum mesela. Tabii ki konusuna ve özelliğine göre videonun ben hep oynuyorum diye bir şey yok. Arada ben oynuyorum, arada ben olmuyorum. Atıyorum bir malzeme ile ilgili teknik bir video olacağı zaman ben oynamıyorum tabii ki ama konu mankeni diyelim. Parantez içinde konu mankeni olacağı zaman beni çağırıyorlar genelde. Kendimi çok geliştirmiş olmam bazı konulardaki özellikle video edit konusunda artık uluslararası bir video editör diyebilirim kendim için ya da bir videografer. Çünkü yaptığım işleri, yaptığım videoları yurt dışından beğeniler geliyor. Merak edenler varsa eğer şirketi YouTube'a Zero Dance diye yazarsanız buraya bırakıyorum. Ya da altı açıklamalar kısmında da bırakıyorum. Zero Dance diye yazdığınız zaman o YouTube kanalındaki tüm videoları ben yaptım. Yani son bir senedeki tüm videoları ben yaptım. Doğrusu o olur. Bu YouTube videoları sosyal medyada her yerde paylaşılıyor ve bizim müşterimiz genelde yurt dışından olduğu için beğeniler de oradan geliyor genelde. Alta yorumlar da oradan geliyor genelde. Ve beğeniliyor. Ben de bundan gayet hoşnutum. İzmir'in bir diğer güzel yanı trafik yok. Şimdi bana buradan İzmirliler diyecektir ki nasıl yok? Yok arkadaşım. İstanbul'a göre yok. Bazen çok küçük trafikler oluyor. Hakkını yemeyeyim şimdi. Ama İstanbul'la kıyasladığınız öyle bir şey yok. Metrobüs yok. En büyük güzelliği bence bu. Sahil kesimleri çok güzel. Gezebileceğiniz, görebileceğiniz çok fazla yer var. İnsanları çok rahat, inanılmaz rahatlar hem de. Yani İstanbul'da bir mekana girersiniz mesela hizmet almak için. O mekandaki insanlar sanki onların hayatlarındaki son hizmetleriymiş gibi koştururlar sizin için. Fakat İzmir'de o kadar rahat ki insanlar, o kadar rahat ki yani bir saat sonra gelir senin yanına. Aa siz gelmiştiniz değil mi falan der şaka gibi böyle yani. Sadece hizmet sektörü için söylemiyorum bunu yani restoranlar, barlar için söylemiyorum. Onlar biraz gene iyiler de onun dışında böyle sosyal etkinlik yapabileceğin, eğitim alabileceğin ya da işte danstı ya da vesaireydi gibi işletmeler için söylüyorum. Çok çok rahatlar yani. Eğer marka, uluslararası marka bir yer yoksa, yerel bir işletme ise aşırı rahatlar. Yani uluslararası markaya bağlı bir yerse mesela Fujifilm, çok Fujifilm dedim. Sponsor gibi oldu ama sponsor değil merak etmeyin. Merak etme yani. Fujifilm'deki çalışanlar gayet ilgiliydi yani oraya gittiğimde ki zaten Fujifilm markası altında onun hizmetini verdikleri için muhtemelen daha ilgililerdi ama Fujifilm değil de işte Hasan Film falan olsaydı orası o yandık. Fotoğraf makinesini alamazdım muhtemelen. Evet. Evet kusura bakma hafıza kartım dolmuş. 64 GB yetmiyor demek ki bana yani. Ben de diyorum makine niye videoyu kesti? Daha zaman var. Ne dediğimi hatırlamıyorum en son neyse. Bu şekilde arkadaşlar yani. Bu şekilde daha doğrusu. Şu an İzmir'deyim. Keyfim yerinde. Gayet iyiyim. İstediğim değişimi yaptığım, tamamladığım zaman tekrardan piyasaya bir kendimi göstereceğim bakalım. Ne teklifler gelecek. Olay sadece tipte değil. Bu arada bunu söylediğim için yanlış anlaşılma olmasın. Olay aslında kendinizde ne kadar iyi oynayabildiğinizde, ne kadar iyi karakteri kavrayabildiğinizde. Bak gene konuyu oyunculuğa bağladım. Evet. Arkadaşlar sizleri çok özledim. Bu videoyu çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Herkes bana niye video çekmiyorsun artık diyordu. Ben de bilmiyordum sebebini.
Hem siz merak etmişsinizdir hem bir güncelleme olsun diye bu videoyu çekeyim dedim. Sizleri çok seviyorum. Abone olursanız, olmazsanız da fark etmez. Olursanız sevinirim. Yani küçük bir kanalız. Küçük bir aileyiz. Ama abone de olun ya. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bye.